Huzurun Likya ile bütünleştiği yerde Kekova Üçağız'dayız. Likya ismiyle Teimussa. Bu coğrafyanın doğasını, denizini, dinginliğini çok seviyorum. Sizlere Üçağız'ın kalbi Teimussa kentini daha yakından göstermek, muhteşem deniz nekropolünün mistik havasını yaşatmak istiyorum. Kekova aslında bu bölgedeki adalar ve yarımadalar topluluğunun genel ismi. Semena, Teimussa, Dolikiste hatta Apellai gibi başlıca antik yerleşimleri içinde barındırıyor. Keklik Ovası veya Kekik Ovası anlamına geldiği söyleniyor. Üçağız ise bu bölgenin en büyük sahil kasabası. Teimussa antik yerleşiminin üzerine kurulmuş bir kasaba. Ulaşım için 3 seçenek var: karayolu, deniz yolu ve Likya yolu. Biz karayolu hariç diğer 2 seçeneği de kullanarak bu güzel yere ulaşmıştık. İlkinde Likya yolu serüvenimizde sırt çantalarımızla yürüyerek ulaşmıştık. Adım adım tüm güzelliklerini görmüştük. İkincisi de deniz yoluyla tekneyle gelmiştik. İbrahim abilere buradan da teşekkür ediyorum. Bizi tekneyle buraya kadar bırakmışlardı. Üçağız geçmişte balıkçılık, hayvancılık ve tarımla geçimini sağlarken şimdi turizm başı çekiyor. Dolayısıyla her yerde pansiyonların varlığı dikkatinizi çekecek. Sakin bir tatil yapmak isteyenlerin tercihi. Sezon ortasında buraları biraz yoğun olsa da sezon sonunda tam da aradığınız sessiz sakin tatili yapabilirsiniz. Sokakları çok renkli. Yerleşim gerçekten küçük ve şirin. Her yeri yürüyerek kısa sürede tamamlayabiliyorsunuz. Biz de eşimle beraber bu sokakların tadını bolca çıkarmaya çalışmıştık. Hediyelik eşyaların satıldığı standlar da bolca mevcut. Yöreye özgü deniz kabuğundan yapılma el işi takılar, Kekova'nın sembolü figürler ve daha fazlası. Bence Kekova'da yapılabilecek en güzel aktivite tekne turu. Tekne turlarıyla koy koy dolaşıp bu coğrafyanın tadını çıkarmak bir başka oluyor. Kekova'da biz 2 defa tekne turu yaptık. İkisinin de videosunu YouTube'da yayınladık. Linklerini de açıklamalar kısmına ekliyorum. Kaynaklara göre Üçağız'ın üzerinde kurulduğu Teimussa, kelime anlamı olarak doğrulanamasa da yine Üçağız manasına geliyormuş. Sonraki dönem Rumca ismi Tristomon'da yine Üçağız demekmiş. Yani her dönemdeki ve her dildeki ismi değişmemiş. Üçağız. Neden Üçağız denildiğini merak ettim ve yöre insanına sordum. İnternetten de araştırdım. Söylenilenlere göre burası denize 3 adet boğazda açılıyormuş. Bu nedenle Üçağız ismini almış. Ama ben haritadan incelediğimde 3 tane boğaz göremiyorum. Üçağız'dan adaların arasında çıkan bir tane geniş boğaz var. Sonrasında ise genel olarak doğuda bir tane büyük ve güneybatıda adalar arasında üçlü bir geçiş var. Ama bunlar tabii ki de kayalık, hani belirgin geçişler değil. Toplamda 5 tane ağız görüyorum. Yani acaba ben buraya 5 ağız mı desem? Bu güzel kasabada nereye bakarsanız bir lahit, sütun parçası ve diğer kalıntıları görüyorsunuz. Evlerin zaten çoğu tarihi değere sahip.
Tepede bir kale kalıntısı var. Kaliteli taş işçiliğine bakılınca Bizans öncesi döneme ait olduğu anlaşılıyor. Ama yapı olarak Likya duvar işçiliğine de benzemiyor. Daha çok Roma İmparatorluk dönemi duvarlarını andırıyor. Teymussa'nın Mira'ya bağlı olduğu da göz önünde bulundurulduğunda burada kalenin Mira çevre savunma sistemine dahil olabileceğini değerlendiriyorum. Bu savunma sistemi planlı bir şekilde güneyden gelecek tehditlere karşı inşa edilmiş. Tüm açıklıklar kapatılmaya çalışılmış. Bir yapısını Kekova Burç koyunda görmüştük. Hem koyun girişini tutuyordu hem de arkadan geçen boğazı kapatıyordu. Aperlai'nin batısında Apollonia kentine çıkan boğazı kapatan bölgede de bir tanesini görmüştük. Uzaktan da olsa fotoğraflamıştık. Büyük bir tanesi de Beymelek'te bulunuyor. Adı da İsyon Kulesi. Teymussa Kalesi'nin veya kulesinin yükselen duvarları belli ki sonraki dönemlerde başka yapılar için taş kaynağı olarak kullanılmış. Yani bunların taşlarını alıp başka yapılarda kullanmışlar. Yoksa karşımızda oldukça estetik, eşsiz bir yapı olabilirdi. Ama Teymussa'da benzersiz başka manzaralar da var. Begonvillerle bütünleşmiş bu lahtin güzelliği sanırım çok az yerde vardır. İşlek ve sütun parçalarını da her kavşakta göremeyeceğimiz çok açık. Denize giden antik havuzu, su kanalını ve içindeki kemerleri de aynı şekilde. Ama şimdi gideceğimiz deniz nekropolünü Kekova haricinde başka bir yerde göremezsiniz. Doğuya doğru ilerleyince bir kaya mezarı görüyoruz. Pek az antik mezarın sahibi bilinir. Bu da o az sayıda mezarlardan birisi. Zuluvanimi isimli Teymussalı bir vatandaşın aile mezarı olan bu kabrin üstünde önemli bir detay daha var. Zuluvanimi'nin ta kendisi. Antik su havuzu ve kanalın yanından geçiyoruz. Bataklığın suyunu toplayıp taşmasını engellemek için yapılan bu antik isale hattı bugün de aynı işlevini sürdürüyor. Uzaktan bir kilise kalıntısı görüyoruz. Duvarları zamana meydan okuyor. Nekropol yolunda da sırtını ana kayaya yaslamış bir kilise daha var. Pansiyon olarak kullanılan kagir binanın kenarında görülen muz ağacının arkasında semerdam kapaklı bir lahit adeta bize yolu tarif ediyor. Yolun devamında yine bir kaya mezarı daha var. Ama bu mezar çok tahrip olmuş. Yukarı doğru bakınca Likya'nın güneşini parlatan başka bir lahit. Sanki nekropole girecek ölülere ışık tutar gibi. Devam ettikçe lahitler ve lahit parçaları yoğunlaşıyor. Devrilmiş lahit kapakları, duvar kalıntıları. Kayaların üzerinden ine çıka yürürken tam karşımızdaki yontulmuş kayaya düşen gölgelerimiz Likya güneşinin en güzel zamanının başladığını bize haber verdi. Bu gün batımı vakti çok kısa sürecekti ve biz de bu kıymetli vakti iyi değerlendirmeliydik. Karşıda Simena Kalesi. İne çıka devam ettik. Sonunda bir kayanın üzerine çıkınca gördüğümüz manzara karşısında algılarımız açıldı. İşte Likya'nın bize cömertçe sunduğu miras. Tam olarak nekropolün içindeyiz. Burada neşeli çocuklar gibi bir oraya bir buraya koşturduk. Gerçekten de kendimizi ölüler şehrinde hissettik. Birbirine komşu bu kadar lahit arasında deniz manzarasıyla ilerlemek. Nevzat Çevik hocamızın dediği gibi, yaşayanların şehri olur da ölülerin olmaz mı? İşte tam olarak bu ölüler şehrindeyiz. Hem de denize sıfır.
Ama bir lahit var ki ben böylesini daha önce görmedim. Denize karşı oturağı olan bu lahit beni kendisine hayran bıraktı. Burada biraz oturup dinlendik. Bizi biraz da düşündürdü tabii. Bu oturak acaba ölüler için mi yapılmıştı, yoksa biz bu nekropolü ziyaret eden yaşayanlar için mi? Manzaraya doyamıyoruz. Kalbe dokunan bu yerde zaman farklı işliyor. Algılarımız değişiyor. İnsan düşüncelere dalabiliyor. Güneş batarken bu güzellikleri doya doya seyre daldık. Sizi bu nekropolle bir süre yalnız bırakmak istiyorum. Lahitlerin tekne yüksekliği yaklaşık 1,5 metre. Kapak yükseklikleri de hemen hemen 1,5 metre yapıyor. Yani toplam lahit yükseklikleri 3 metreyi buluyor. Burada George Bean'in Eski Çağda Likya Bölgesi isimli kitabının kapağında kullandığı lahti aradım ama bir türlü bulamadım. Burayı tekrar ziyaret ettiğimde daha geniş bir zamanda aynı kadrajı yakalamaya çalışacağım. Arazi ve bitki örtüsü nedeniyle ilerleyebildiğimiz alan sınırlı. Burada yine bir drone'umuz olmadığı için üzüldüm. Havadan çekim yapıp daha fazla detayı görüntülemek ve sizlere de sunmak istiyorum. Umarım ileride biraz daha iyi ekonomik imkanlara kavuşur ve iyisinden bir tane drone alabiliriz. Bölgede sizi uyarmam gereken bir konu var. Su sarnıçları. Çok derinler. Açık olanları zaten görüyorsunuz. Ama bazıları yer altında ve düşme tehlikesi barındırıyor. Nekropolde yürürken derinliği belli olmayan böyle karanlık deliklere düşmek istemezsiniz. Açık sarnıçlardan birisi de oldukça büyüktü. Unutmadan söylemem gereken bir konu daha var. Bölgede yılan popülasyonu yüksek. Bu ziyaretimde eşim görmemişti ama ben bir engerek yılanı görmüştüm. Taşların arasından süzülüp kayboldu. Deniz, lahitler, sarnıçlar, yontulmuş kayalar. Güneş, ışık, her şey çok ama çok güzel. Likya'da güneş bir kez daha battı. Bizim de dönüş vaktimiz geldi. Teymursa bize çok şey sunuyor. Bu doğal, tarihi ve kültürel mirasın kıymetini bilmeliyiz. Ben Onur Benli. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkeoloji ve doğayla kalın.